İç dünya teorisi nasıl ortaya çıktı? İç dünya teorisi, insanlık tarihi boyunca birçok mitolojide ve kültürde kendine yer bulmuş bir inanıştır. Modern bilim bu teoriyi kabul etmese de, bazı araştırmacılar ve ezoterik topluluklar iç dünyanın gerçekten var olduğuna inanıyor. Bu teorinin temelleri ilk olarak 17. yüzyılda ünlü İngiliz astronom ve matematikçi Edmond Halley tarafından atılmıştır. Halley, dünyanın manyetik alanındaki değişimlerin normal olmadığını fark etti. Bu değişimleri açıklayabilmek için dünyanın içinin boş olabileceği ve içinde farklı katmanlardan oluşan, iç içe geçmiş küreler bulunduğu fikrini ortaya attı. Halley, iç katmanların kendi ekseni etrafında dönebileceğini ve manyetik alanın bu şekilde oluşabileceğini savundu. Halley'in teorisi daha sonra John Cleves Siemens Jr. gibi araştırmacılar tarafından genişletildi. Siemens, 19. yüzyılda dünyanın kutuplarında devasa girişler olduğunu ve bu girişlerden iç dünyaya girilebileceğini öne sürdü. Hatta Amerikan hükümetine iç dünyayı keşfetmek için bir keşif gezisi düzenlenmesini önerdi. Ancak bu talebi kabul edilmedi. Bu teorinin bilimsel açıdan kabul görmemesine rağmen mistik ve ezoterik çevrelerde hızla popülerleşti. Agartha ve Shambhala gibi efsaneler, iç dünyanın sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda ruhsal bir merkez olduğunu da öne sürüyordu. Yüzyıla gelindiğinde, iç dünya teorisi bilim kurgu ve macera romanlarında sıkça işlenmeye başlandı. Jules Verne, Dünyanın Merkezine Yolculuk adlı romanında bu konuyu ele aldı ve teoriyi popüler kültüre taşıdı. Ancak en büyük ilgi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı. Naziler ve Amiral Richard Byrd'in keşifleri, iç dünya teorisini sadece bir efsane olmaktan çıkarıp, komplo teorilerinin en büyük konularından biri haline getirdi. Peki, iç dünya gerçekten var mı? Eğer varsa nasıl bir yer? Şimdi bu sorulara yanıt arayalım. İç dünya nasıl bir yer? Eğer Inner Earth gerçekten varsa, içeride nasıl bir ortam olduğu konusunda birçok farklı teori var. Destekçilerine göre iç dünya, bizim yüzeyde yaşadığımız dünyaya kıyasla çok daha gelişmiş ve huzurlu bir yer. Bazı teorilere göre iç dünya, Agartha adı verilen büyük bir kıtanın etrafında şekillenmiştir. Agartha'nın içinde birçok şehir bulunur ve bunların en büyüğü Shambhala olarak bilinir. İç dünyadaki şehirler, gelişmiş kristal yapılar ve enerjiyi sürdürülebilir şekilde kullanan teknolojilerle donatılmıştır. Burada hava sıcaklığı her zaman ılımandır ve yıl boyunca değişmez. Bazı anlatılara göre iç dünyanın atmosferi daha yoğun olduğu için oksijen seviyesi daha yüksektir. Bu da burada yaşayan canlıların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Peki bu şehirler nasıl aydınlanıyor? Çoğu teoriye göre iç dünyada merkezde bir iç güneş bulunmaktadır. Bu güneş, dış dünyadaki güneş kadar büyük olmasa da sürekli olarak ışık ve enerji yayarak iç bölgenin aydınlık kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar iç dünyanın içindeki kayaçların büyük miktarda fosfor ve biyolüminesan özellikler taşıyan mineraller içerdiğini iddia eder. İç dünyadaki doğa ise olağanüstü güzelliktedir. Büyük dağlar, geniş okyanuslar, devasa ormanlar ve yemyeşil vadiler burada bulunur. İçeride suyun çok daha saf olduğu ve enerji açısından daha güçlü olduğu söylenir. Bunun yanı sıra burada yaşayan varlıkların bizim gibi insanlara benzediği, ancak çok daha uzun yaşadığı ve fiziksel olarak daha güçlü olduğu iddia edilmektedir. Peki, gerçekten burada yaşayan varlıklar kimlerdir? İç dünyada yaşayan varlıklar. Bu bölümde Inner Earth'te yaşadığı iddia edilen varlıkları inceleyeceğiz. İç dünya teorisine inananlara göre burada bizimle aynı kökenden gelen ancak bizden çok daha ileri bir seviyeye ulaşmış bir medeniyet yaşamaktadır. Bu varlıklar farklı isimlerle anılmaktadır. En yaygın olanı Agarthalılar veya Lemuryalılar olarak bilinir. Agarthalılar, dünyamızın yüzeyinde bir zamanlar yaşamış ancak büyük felaketlerden sonra yer altına çekilmiş eski bir uygarlıktır. Bazı araştırmacılara göre
Atlantis ve Lemurya kıtalarının yıkılmasından sonra hayatta kalan ileri düzey medeniyetler iç dünyaya sığınarak burada yaşamlarını sürdürmüştür. Agartalıların fiziksel olarak bizden daha uzun ve güçlü olduğu söylenmektedir. Ortalama 2,5 ila 4 metre boyunda oldukları, uzun ömürlü oldukları ve yüksek bilinç seviyesine ulaştıkları iddia edilir. Bazı ezoterik kaynaklara göre iç dünyadaki varlıklar sadece insanlar değil, aynı zamanda sürüngenimsi, reptilyan ve diğer kozmik varlıklarla birlikte yaşarlar. Bu varlıkların bazılarının dünya dışından geldiği ve insanları uzun yıllardır gözlemlediği düşünülmektedir. Agartalılar, telepati yoluyla iletişim kurabildikleri gibi son derece gelişmiş bir enerji teknolojisine sahiptirler. Onlara göre yüzeyde yaşayan insanlar teknolojiyi yanlış yönde kullanmaktadır ve bu yüzden gezegenimizin ekolojik dengesi zarar görmektedir. İç dünyadaki medeniyet, savaş ve açlık gibi olguları çoktan aşmıştır. Onlar barışçıl ve sürdürülebilir bir yaşam modeli geliştirmişlerdir. Ancak yüzeyde yaşayan insanların buraya ulaşmasını istemedikleri söylenmektedir. Peki, İç dünyada gerçekten bir güneş sistemi var mı? Okyanuslar ve dağlar nasıl oluşmuş? Bir sonraki bölümde iç dünyanın doğal yapısını ele alacağız. İç dünyanın güneş sistemi ve doğal yapısı Inner Earth teorisine göre, iç dünyada tamamen kendine özgü bir ekosistem ve enerji sistemi bulunmaktadır. Bu bölge, yüzeyde gördüğümüz doğadan oldukça farklı olmakla birlikte, bazı yönleriyle benzer özellikler de taşır. Ancak en büyük fark, iç dünyanın kendi iç güneşine sahip olduğu iddiasıdır. İç dünyanın güneşi var mı? Bazı teoriler, dünyanın iç kısmında küçük güneş ya da merkez güneş adı verilen bir enerji kaynağının bulunduğunu öne sürer. Bu enerji kaynağı, plazma benzeri bir madde içerdiği düşünülen ve sürekli bir ışık yayan devasa bir kütledir. Bazı araştırmacılar, iç dünyada bulunan bu merkez, Güneş'in yüzeyde gördüğümüz Güneş'ten daha küçük ve daha az sıcak olduğunu belirtir. İç dünyada tam bir gece-gündüz döngüsü yoktur, ancak merkezdeki enerji kaynağı zaman zaman değişiklik gösterebilir. Bu teoriye göre iç dünyanın yüzeyi günün her saati aydınlıktır. Ancak aydınlık yumuşak bir ışık yayar. Yani yüzeydeki güneş kadar sert ve yoğun değildir. Bu durum iç dünyadaki bitkilerin büyümesini farklı kılar ve burada devasa boyutlarda bitkilerin yetişmesine olanak sağlar. Bazı araştırmacılar bu iç güneşin aynı zamanda iç dünyadaki enerji sistemini beslediğini öne sürmektedir. Yani Agartalılar ve burada yaşayan diğer varlıklar enerjiyi fosil yakıtlar gibi ilkel yöntemlerle değil, doğrudan iç güneşin yaydığı enerjiden elde etmektedir. İç dünyada okyanuslar ve dağlar var mı? Eğer iç dünya gerçekten varsa, bu bölgenin kendine ait bir jeolojik yapısı olması gerekir. Peki, iç dünyada sular, okyanuslar ve dağlar var mı? İç dünya teorisine inananlara göre, burada okyanuslar, göller ve nehirler bulunmaktadır. Hatta bazı teoriler, bu su kaynaklarının yüzeydeki su döngüsüne bağlı olduğunu öne sürer. Yani, yüzeyde okyanusların buharlaşması ile iç dünyadaki hava dolaşımı arasında gizli bir bağlantı olabilir. Bazı araştırmalar, dünyanın yüzeyinin altındaki suyun, yüzeydeki tüm okyanuslardan daha fazla su içerebileceğini göstermektedir. Yani, yer altında devasa okyanusların olması mümkündür. İç dünya teorisini destekleyenler, bu gizli okyanusların Agartha ve Shambhala gibi şehirlerin su kaynaklarını oluşturduğunu düşünmektedir. Ayrıca iç dünyada çok yüksek dağlar olduğu söylenmektedir. Yüzeyde gördüğümüz Himalayalar veya An Dağları gibi devasa dağlar değil, farklı bir yapıya sahip, kristal bazlı ve daha az engebeli dağ oluşumları olduğu iddia edilir. Bazı anlatılara göre bu dağlar enerjiyi depolayan doğal güç merkezleridir ve buralarda özel kristaller bulunmaktadır. Bu kristaller iç dünyanın enerji sisteminin bir parçasıdır ve Agartalıların teknolojilerinde önemli bir rol oynar. Bitkiler ve hayvanlar iç dünyadaki bitki örtüsü de yüzeydekinden oldukça farklıdır. Buradaki bitkiler
yüksek oksijen oranı ve düşük ultraviyole ışık seviyeleri nedeniyle çok daha büyük ve güçlü olabilir. Bazı teorilere göre burada devasa mantarlar, egzotik çiçekler ve ışık yayan bitkiler bulunur. Hayvanlar konusunda ise birçok teori vardır. Kimi araştırmacılar, dinozorların yok olmadığını, sadece iç dünyaya çekildiğini ve burada yaşamaya devam ettiğini iddia eder. Özellikle bazı mağara keşiflerinde bulunan devasa kemikler ve bilinmeyen fosiller bu iddiayı güçlendirmektedir. Ayrıca hiç bilinmeyen türde sürüngenler ve insansı yaratıklar bulunduğu da söylenir. Bazı efsanelerde ejderhaların bile aslında iç dünyada yaşadığı ve buradan yüzeye çıkabildikleri anlatılmaktadır. Tüm bu teoriler iç dünyanın sırlarla dolu bir yer olduğunu göstermektedir. Peki, buraya giriş yapmak mümkün mü? İç dünyaya girişler nerede? İç dünyaya giriş noktalarının dünya yüzeyinde birçok farklı bölgede bulunduğu iddia edilmektedir. Bu girişlerin bazıları bilinen mağara sistemleri, okyanus altındaki tüneller, kutup bölgeleri ve volkanik yapılar ile bağlantılı olabilir. Kutup bölgelerindeki girişler. En yaygın teorilerden biri, Kuzey ve Güney Kutbu'nda devasa girişlerin bulunduğu yönündedir. İlk olarak 19. yüzyılda John Cleves Simes Jr. tarafından ortaya atılan bu teoriye göre, dünyanın kutuplarında geniş açıklıklar bulunmaktadır ve buradan iç bölgelere geçiş mümkündür. Bu teori, 20. yüzyılda daha fazla ilgi görmeye başlamış ve bazı uydu görüntülerinde kutuplarda devasa çukurlar görüldüğü iddia edilmiştir. NASA'nın ve diğer uzay ajanslarının bu görüntüleri sansürlediği öne sürülmüştür. Bazı komplo teorisyenleri, Amiral Richard Byrd'ün 1947'de gerçekleştirdiği uçuş sırasında Kuzey Kutbu'nda dev bir açıklık keşfettiğini ve iç dünyaya giriş yaptığını iddia etmektedir. Mağaralar ve yeraltı tünelleri, dünyada bulunan derin mağara sistemlerinin de iç dünya ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Özellikle aşağıdaki mağara sistemleri dikkat çekmektedir. Mammoth Cave, ABD, Kentucky. Dünyanın en büyük mağara sistemidir. Bazı araştırmacılar bu mağaranın çok daha derinlere indiğini ve iç dünyaya geçiş sağlayan gizli tüneller içerdiğini öne sürmektedir. Derinkuyu, Türkiye. Kapadokya'daki bu antik yeraltı şehri birçok gizem barındırmaktadır. Bazı teorilere göre bu şehir çok daha derinlere inmekte ve iç dünyaya bağlanmaktadır. Tibet'in gizli mağaraları, Tibet'teki mistik manastırların altında çok eski tüneller olduğu ve bunların Şamballa'ya uzandığı söylenir. Okyanus altındaki geçitler, denizlerin altında da iç dünyaya açılan kapılar olduğu iddia edilmektedir. Özellikle Bermuda Şeytan Üçgeni, bu tür geçitlerin en önemli noktalarından biri olarak görülmektedir. Bazı kayıp gemi ve uçakların aslında bu geçitlerden geçerek iç dünyaya gittiği iddia edilmektedir. Benzer şekilde Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nun da bir geçit olabileceği öne sürülmektedir. Bu bölge, dünyanın en derin noktasıdır ve bilim insanları buranın tam olarak ne kadar derin olduğunu bile hala belirleyememiştir. İç dünyanın teknolojileri, iç dünya teorisine inananlara göre, burada yaşayan uygarlıklar bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahiptir. Agarthalılar ve diğer iç dünya varlıkları, doğa ile uyum içinde sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Serbest enerji teknolojisi, bazı teoriler, iç dünyanın Nikola Tesla'nın serbest enerji fikirlerine benzer bir teknolojiye sahip olduğunu öne sürmektedir. Yani burada elektrik, manyetik alanlar ve kuantum enerjisi doğrudan atmosferden çekilebilir. Kristallerin burada büyük bir enerji kaynağı olduğu düşünülmektedir. İç dünyadaki şehirlerde devasa enerji kristalleri olduğu ve bunların bir tür kablosuz enerji sistemi ile çalıştığı öne sürülmektedir. Antigravite araçları iç dünyada yaşayanlar, uçan diskler ve antigravite araçları kullanarak seyahat etmektedir. UFO'ların aslında dünya dışı değil, iç dünya kaynaklı olduğu iddia edilmektedir. Bu teoriye göre
Bazı UFO gözlemleri aslında iç dünyadan yüzeye çıkış yapan gemilerdir. Özellikle kutuplar, okyanus altındaki bölgeler ve mağaralar bu tür gemilerin giriş çıkış noktalarıdır. Telepatik iletişim ve ruhsal teknolojiler, Agarthalıların telepati ve yüksek bilinç teknolojilerini geliştirdiği söylenmektedir. Fiziksel araçlar yerine zihin gücüyle yönlendirilen iletişim sistemleri kullanmaktadırlar. Bazı teorilere göre iç dünyadaki medeniyet zihin gücüyle maddeyi şekillendirebilmekte ve biyolojik yapıyı kontrol edebilmektedir. Bu da onların hastalıkları önleyebilmesini, yaşlanmayı yavaşlatmasını ve bedenlerini yenileyebilmesini sağlamaktadır. Naziler ve İç Dünya İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın iç dünya ile ilgili gizli araştırmalar yaptığı iddia edilmektedir. Hitler ve Thule Cemiyeti Nazilerin mistik gruplara büyük ilgi duyduğu bilinir. Özellikle Thule Cemiyeti, Atlantis ve Agartha gibi kadim uygarlıklara büyük önem vermekteydi. Thule üyeleri, iç dünyanın gerçek olduğuna ve burada üstün bir ırk yaşadığına inanıyordu. Bu cemiyet, Tibetli rahiplerle gizli görüşmeler yapmış ve Shambhala ile telepatik iletişim kurmaya çalışmıştır. Antarktika'daki gizli üsler Nazilerin, Antarktika'da gizli üsler kurduğu ve burada iç dünyaya giriş yapmaya çalıştıkları iddia edilmektedir. 1938'de yapılan Neuschwabenland keşif gezisi bu konuda en çok tartışılan olaylardan biridir. Bazı kaynaklara göre Naziler iç dünyadan ileri teknoloji elde etmiş ve savaşın sonlarına doğru buraya kaçmışlardır. Amiral Richard Byrd'ün keşfi 1947'de Amerikan donanması subayı Amiral Richard Byrd, High Jump Operasyonu adı altında bir keşif gezisi düzenledi. Amiral Byrd'ün Kuzey Kutbu'nda devasa bir açıklık keşfettiği ve buradan iç dünyaya giriş yaptığı öne sürülmektedir. İddiaya göre burada yaşayan ileri bir medeniyet ile temas kurmuştur. Amiral Byrd'ün gizli günlüğünde şunlar yazdığı söylenmektedir. Buraya girerken gökyüzü altın gibi parladı. İçeride bizden çok daha büyük insanlar gördüm. Onlar savaşlardan nefret eden ve dünyamızı korumak isteyen bir topluluktu. Bize insanlığın nükleer silahlarla tehlikeli bir yola girdiğini söylediler. Ancak bu bilgiler resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmamış ve gizli arşivlere kaldırıldığı iddia edilmiştir. İç dünya mitolojilerde ve kadim kültürlerde iç dünya kavramı sadece modern teorilerle sınırlı değildir. Aslında tarih boyunca birçok kadim kültür, yer altında yaşayan gelişmiş varlıklardan ve gizemli şehirlerden bahsetmiştir. Peki, bu anlatılar iç dünya teorisini destekleyen kanıtlar olabilir mi? Hindu ve Budist metinlerinde iç dünya Hindu ve Budist inançlarında Agartha ve Shambhala adında iki önemli yeraltı şehri vardır. Bu şehirlerin ruhsal olarak gelişmiş varlıklara ev sahipliği yaptığı ve dünya yüzeyindeki insanlarla zaman zaman temas kurdukları söylenir. Shambhala, Tibet mitolojisine göre dünyanın merkezinde bulunan ve sadece yüksek bilinç seviyesine ulaşanların girebildiği bir krallıktır. Budist metinleri, Shambhala'nın altın tapınaklarla süslendiğini ve burada yaşayanların sonsuz bilgelik ve teknolojiye sahip olduklarını anlatır. Agartha, Hindu ve Budist kaynaklarında geçen bir diğer yeraltı krallığıdır. Bazı inanışlara göre Agartha binlerce yıldır saklı bir uygarlıktır ve iç dünyanın en büyük şehridir. Bazı Tibetli rahipler Shambhala ve Agartha ile telepatik iletişim kurduklarını ve bu varlıkların insanlığa rehberlik ettiğini iddia etmişlerdir. Yeraltı şehirleri, Kapadokya, Peru ve Mısır, dünyanın dört bir yanında bulunan antik yeraltı şehirleri iç dünya teorisiyle bağlantılı olabilir mi? Kapadokya, Derinkuyu ve Kaymaklı. Türkiye'de bulunan Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri binlerce yıl önce inşa edilmiş ve hala tüm gizemi çözülememiş yapılardır. Yer altında 20 binin üzerinde insanın yaşayabileceği odalar, havalandırma sistemleri ve tüneller bulunmaktadır. Acaba bu şehirler sadece savunma amaçlı mıydı?
yoksa iç dünyaya giden geçitlerden biri miydi? Peru ve Amazon yeraltı tünelleri. Güney Amerika'da bulunan antik İnka şehirleri yer altında devasa tüneller içerir. Bazı araştırmacılar bu tünellerin yüzeyden çok daha derine inen, henüz keşfedilmemiş bir bölgeye açıldığını iddia etmektedir. Mısır piramitleri ve yeraltı mezarları, Giza piramitlerinin altında büyük bir yeraltı kompleksi olduğu düşünülmektedir. Bazı eski Mısır metinleri, yer altındaki ışıklı şehirlerden ve tanrılarla iletişime geçilen kutsal geçitlerden bahseder. Bu anlatılar, iç dünyanın antik çağlardan beri bilinen bir gerçeklik olabileceğini düşündürmektedir. İç dünyadaki farklı varlık türleri, iç dünyanın yalnızca insan benzeri varlıklara ev sahipliği yaptığı düşünülmemektedir. Bazı teorilere göre burası farklı boyutlardan gelen varlıklar ve dünya dışı zeki yaşam formlarının da yaşadığı bir bölgedir. Agartalılar ve insan benzeri ırklar, iç dünyanın en ünlü sakinlerinden biri Agartha halkıdır. Bu varlıkların insanlara oldukça benzediği, ancak daha uzun boylu, 2-4 metre arasında ve ileri bilinç seviyesine sahip olduğu söylenmektedir. Bazı anlatılara göre kristal şehirlerde yaşarlar ve manyetik enerji kullanarak binalarını inşa ederler. Hastalıkları yoktur ve binlerce yıl yaşayabilirler. Yüzey dünyasındaki savaşlardan ve kirlilikten kaçındıkları için yer altına çekilmişlerdir. Bazı araştırmacılar elit grupların ve gizli örgütlerin Agartalılarla temas kurduğunu ve onların teknolojisini ele geçirmeye çalıştığını iddia etmektedir. Sürüngen ırklar, reptilyanlar. Bazı teorilere göre iç dünyada reptilyan adı verilen sürüngen benzeri insansı varlıklar da yaşamaktadır. Bu varlıkların yeraltı tünellerinde büyük şehirler kurduğu, insanlardan saklandığı veya zaman zaman yüzeye çıktığı, bazı gizli güçlerle işbirliği yaparak dünya yönetimini etkilediği iddia edilmektedir. Bazı UFO araştırmacıları, yer altındaki bu varlıkların dünya tarihine doğrudan müdahale ettiğini ve kadim uygarlıkların gelişimini yönlendirdiğini savunmaktadır. İç dünyada yaşayan devler, tarih boyunca birçok kültür, devler hakkında efsaneler anlatmıştır. Özellikle Nuh tufanından önce var olduğu söylenen Nefilimler, bazı teorilere göre yok edilmemiş, sadece yer altına çekilmiştir. Bazı eski mağara çizimlerinde devasa boyutlardaki insanlar ve bilinmeyen varlıklar resmedilmiştir. Tüm bu anlatılar, iç dünyanın sadece insanlardan değil, farklı varlıklardan oluşan karmaşık bir medeniyete sahip olduğunu düşündürmektedir. İç dünya ve dördüncü boyut bağlantısı. Bazı teorilere göre iç dünya fiziksel bir yer olmanın ötesinde farklı boyutlar arasında bir geçiş kapısıdır. Bazı mistik geleneklere göre insanlar ruhsal farkındalıklarını artırarak iç dünyaya astral seyahat yapabilirler. Özellikle Tibetli rahipler ve eski şamanlar meditasyon ve bilinç teknikleriyle bu dünyaya girdiklerini iddia etmişlerdir. Ayrıca Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bölgelerde yaşanan kayıpların da iç dünyaya açılan portallarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu bölümde iç dünyanın fiziksel mi yoksa metafiziksel bir gerçeklik mi olduğu sorusuna derinlemesine yanıt arayabiliriz. İç dünyadan yüzeye çıkanlar tarih boyunca bazı kişiler iç dünyadan gelen varlıklarla temas kurduklarını iddia etmiştir. Bu anlatılar mitoloji mi yoksa gerçek mi? Apollonius'un seyahati. Antik Yunan filozofu Apollonius, yer altında yaşayan bilge varlıklarla görüştüğünü yazmıştır. Tibetli rahipler. Bazı Tibet rahipleri, iç dünyadan gelen elçiler ile ruhsal bilgi alışverişinde bulunduklarını iddia etmektedir. 1945'te iç dünyadan kaçan pilot, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bazı Nazi pilotlarının Antarktika'daki üslerden çıkıp başka bir yere gitmek istedikleri belgelenmiştir. Peki, bu başka yer iç dünya olabilir mi? Bu anlatılar, iç dünyanın sadece bir teori olmadığını ve bazı insanların gerçekten bu dünyaya gittiğini düşündürmektedir. Sonuç, iç dünyanın sırrı hala. Çözülmedi iç dünya, tarih boyunca mistik öğretilerden komplo teorilerine,
Kadim mitolojilerden modern bilim kurgu hikayelerine kadar birçok anlatıda yer almıştır. Gerçek olup olmadığı hala kesin olarak bilinmese de bu konu dünyamızın gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.